Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz oral implantoloji ve cerrahi uzmanı diş hekimi Aykut Koşun. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız Aykut Hocam? Sizi tekrardan görmek çok güzel. Sizleri de öyle. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. İlk soruyla başlıyorum hocam. Tabii ilk sorum hemen benim de çok merak ettiğim bir konu. Dijital dünya. Dijital dünyanın diş hekimliğine faydaları nelerdir? Dijital dünya, dijitalleşmeyle beraber özellikle şunu söyleyebilirim ki artık seans aralarımız çok kısalmaya başladı. Ölçü özellikle kusma refleksi olan hastalarda dijital tarayıcılarla aldığımız ölçülerde çok daha konforlu bir hizmet veriyoruz artık hastalara. Sonrasında nihai protezin hazırlanması aşamasında yapılacak olan final protezin öncesinde hastaya gösterebilme şansımız da oluyor. Bu gibi avantajlarından bahsedebilirim. Çünkü günümüzde özellikle süre herkes için büyük bir yani zaman çok değerli bir şey. Süreleri ve zamanları kısaltıyoruz dijitalleşmeyle diyebilirim. Ve şöyle bir şey, hata payını da minimuma indiriyoruz. Süreden bayağı kısıyoruz diyebiliriz. Evet, aynı seanslar olabiliyor. Seans sayılarında bir değişiklik olmuyor ama mesela bir hafta 10 gün sürebilecek, alacak bir hazırlık aşaması daha kısa sürede, 3-4 gün gibi bir sürede bitirebiliyoruz. Hatta tek bir diş yapacaksak bir gün içerisinde de hastaya takıp gönderebiliyoruz. Peki hocam, hastaların en çok merak ettiği soru, tedavi sonrası dişlerim nasıl olacak? Dijital teknoloji buna bir çözüm sunabiliyor mu? Tabii ki orada da çok büyük bir avantajı var bize. Özellikle planladığımız protezin ya da işte özellikle gülüş tasarımında, implant üstü protezler de olsun. Biz öncesinde dijital ortamda hazırladığımız protezin bir geçici mock-up'ını oluşturuyoruz. Ve işleme başlamadan önce hastaya geçici materyallerle bunu gösteriyoruz. Renk tamamen hastayı tatmin edecek boyutta geçicilerle bunu elde edemesek de en azından şeklinde ve formunda hastaya gösterebiliyoruz. Bu da bizim için büyük bir avantaj teşkil etmiş oluyor. Çünkü hasta sonuçta sonunda nasıl bir dişe kavuşacağını görmüş oluyor. Aykut Hocam, peki çok bahsediyoruz ama dijital dünyanın faydalarından, avantajlarından diş hekiminin rolünü azaltıyor mu bu durum? Dijitalleşmenin şöyle bir şeyini söyleyebilirim. Diş hekiminin rolünü azaltmıyor tabii ki. Çünkü burada bütün planlama ve nihai protezin ortaya çıkması diş hekiminin tamamen kabiliyetinde. Öncesinde bu işler manuel olarak yapılıyordu. Teknisyenlerden destek alıyordu. Tabii yine teknisyenlerden biz destek alıyoruz. Ama diş hekiminin yazılımları, hani bilgisayara çok iyi hakim olması lazım. İş yükünü hasta olarak, süre olarak hastanın süresini kısaltıyor ama bizde çok değişen bir şey yok açıkçası. Yine de Aykut Hocam bir tecrübe gerektiriyor diyebiliriz. Kesinlikle, yani. Sonuçta herkesin yapabileceği bir uygulama değil. Yani sizin kesinlikle çok hasta yapmanız ve tecrübe kazanmanız bu durumda biraz da dijital dünyayla faydası olabilir ama sonuç olarak görebiliyorsunuz diyebiliriz. Evet, diyebiliriz Nuri Bey. Peki hocam, hastalardaki diş eti çekilmelerinde ya da diş eti fazlalıklarında nasıl bir bütünsel çözüm buluyorsunuz, bütünsel bir gülüş tasarlıyorsunuz? Şimdi gülüş tasarımı adı üstünde zaten gülme hattında dişlerin görünüş ve duruşunu ayarlamak. Hastalar daha doğal dişlerinde diş etleri gözüken çok hasta var ya da çok az gözüktüğü şikayetiyle gelen kliniğimize başvuran hastalar var. Özellikle çok görünenlerde biz ona gummy smile diyoruz. Diş etinde düzenlemeler yapıyoruz. Cerrahi düzenlemeler yapıyorduk daha öncelerinde. Şimdi lazer destekli tedaviler uyguluyoruz. Lazerle daha ağrısız, cerrahi postoperatif yönetmesi daha kolay işlemlerle tek seansla diş eti düzeltmesi yapabiliyoruz. Hatta daha ileri düzeyde olanlar, ben hep şu örneği veriyorum mesela rahmetli Kemal Sunal'ın gülümsemesinde diş etleri çok gözüküyordu. Belki o dönemde kendisi düzeltmek isteseydi hem cerrahi görmesi gerekirdi hem de botoks yardımıyla biz dudak kaslarının kasılmasını biraz daha inhibe ediyoruz, yani azaltıyoruz. Görünümü daha da azaltıyoruz gülümserken. Az olduğu durumlarda ise yumuşak doku greftiyle, yumuşak doku eklemeleri yine hastadan aldığımız operasyonlarla, operasyonda aldığımız diş eti greftleriyle hastaya uygulayıp diş etini şekillendirebiliyoruz. Aykut Hocam bir de lazerden bahsettiniz. Lazerin bu tedavilerdeki rolü var mıdır? Varsa nelerdir? Şöyle hem yumuşak doku hem de sert doku lazerleriyle biz bu işlemleri yapabiliyoruz. Bahsettiğim gibi o diş etinde düzenlemeler yapabiliyoruz. Diş etinin alttaki kemik dokusunda düzenlenmesi gerekiyorsa. Öncelerinde yani konvansiyonel, klasik yöntemde uzun cerrahi işlemler gerekiyordu.
Ama lazer bu işin içine girdikten sonra, lazer kullanımına başladıktan sonra özellikle postoperatif olarak hasta tamamen sosyal hayatına operasyondan sonra rahatlıkla geri dönebiliyor. Ve nihai sonucu hemen operasyondan sonra %90'a yakın görebiliyoruz. Böyle bir avantajı olduğundan söyleyebilirim. Sonuçta cerrahi bir işlem olduğu için bizim için önemli olan hastanın konforu da çok dikkat edilen bir şey. Dediğim gibi yani daha az komplikasyonlar lazer cerrahilerinde görüyoruz. Hocam peki daimi dişler yapılana kadar geçici dişlerde buna çabuk ve ideal bir çözüm var mıdır? Şimdi dijitalleşmeden bahsettim. Biz işlemler başlamadan önce hastanın zaten ölçülerini, kayıtlarını, fotoğraflarını dijital ortama aktarıyoruz. Hastayı kararlaştırmış olduğumuz zaten işte hangi tip, hangi şekil formuna da bakarak bir diş karar veriyoruz ve preparasyonu yapıldıktan sonra biz buna uygun bir geçiciyi hemen aynı gün içerisinde hastayı preparasyonun sonra uyguluyoruz. Hani böyle bir hastayı dişsiz bırakmıyoruz hem de normal seans aralarında hasta nihai protezine yakın bir geçici protezde hayatına devam etmiş oluyor. Aynı konforda kullanabiliyor değil mi? Tabii ki bir diyeti oluyor bunun ama sonuçta hasta dişsiz gitmemiş oluyor. En azından estetik açıdan. Kesinlikle. Aykut Hocam, dişi olan hastalarda bu bir kısmen çözülüyor ama implant olan hastalarda tedavi protokolümüz aynı mı? Tabii ki biraz implantta değişiyor. Biz özellikle işte şu anda gündemde olan işte All-on-4, All-on-6 ya da işte Fast and Fix gibi uygulamalar var. Biz kendi kliniğimizde, kendi ekibimizde buna hızlı ve estetik konsepti adı veriyoruz. Hastanın yine dijital ortamda aldığımız kayıtlarda öngördüğümüz protezi, öngördüğümüz cerrahi işlemi hemen aynı gün içerisinde implantları yerleştirip geçici protezini hastaya uyguluyoruz. İmplant cerrahisinde özellikle geçmişte hastalar dişsiz kalmaktan çok şikayet ediyordu. Çünkü implantlar yerleştiriyordu ve 3-4 ay kemiğe kaynaması bekleniyordu. Ama çünkü destek alınacak bir diş de yok. Özellikle çoklu ya da tüm diş eksikliğinde hastaya ya müteharik protezler yapılıyordu ki onlar da 3-4 hafta kullanılmaması öneriliyordu. Ama bu hızlı ve estetik konseptinde biz yani bu sorunuza gelirsek dişsiz hastalarda aynı gün içerisinde hastalara geçici sabit protezlerini uygulayabilmekteyiz. Hocam peki işin görüntü ve sosyal kısmı haricinde implant yapılan hastalarda yeme, içmesi ve haftalarca sıvı gıda beslenmesi demekti. Bu sistem buna bir çözüm getiriyor mu? Tabii ki şöyle söyleyebilirim. Geçici sabit, bu uyguladığımız sabit dişlerde hasta hemen beslenmesine başlayabiliyor. Tabii ki bir diyet öneriyoruz hastaya. Çünkü sonuçta hastanın alışmış olduğu bir oklüzyon ya da hiç dişi yoksa dişsiz ağza bir diş takılıyor. Sonuçta bunun bir alışma dönemi oluyor. O dönem içerisinde hastaya ben genellikle onu da kendim adından makarna balık diyeti diyorum. Yumuşak gıdalar hastaya öneriyorum. Ama gün geçtikçe tabii hasta alışmaya başladıkça, çiğnemeye özellikle ağzındaki protezlere alışmaya başladıkça yeme içmesine hiçbir sorun olmadan devam edebiliyor diyebiliriz. Hocam siz biraz bahsettiniz ama bizim için en önemli şey güzel sonuç almak. Buradaki oranlarımız neler? Yani dijital dünyada kullandığımız ya diğer işlemlerde başarı oranlarımız ne kadar? Şimdi özellikle yani biz sabit ve sabit protezleri ikiye ayırabiliriz. Yani ya doğal diş destekli yaptığımız protezler ve implant üstü yaptığımız protezler. Burada başarı şansı tabii ki ben 17 yıllık bir tecrübem var meslek hayatımda. Düzenli bakım olan, düzenli diş kontrollerine gelen hastalarda bu oran %100'e yakın diyebilirim. Tamamen bakıma bağlı, bir hastaya bağlı sebepler bunlar. Tabii cerrahisine de bağlı, implant operasyonunda özellikle. Diş üstünde yani doğal dişlerden destek alınarak yapılacak protezlerde işte köprü protezi olsun, estetik amaçlı olan lamine olsun. Bunlarda da yine planlama ve bakım ön plana çıkıyor. Özellikle bakımda, kişisel bakımdan ziyade biz hastaların yılda en az bir kere diş hekimini ziyaret etmelerini öneriyoruz. Bu şekilde uzun bir süre protezlerini kullanabilirler. Aykut Hocam, merak ettiğim bir şey var benim. İmplant sonuçta yapılan bir şey ama implantların ömürleri ne kadar? Burada da tabii ki ben her zaman şunu söylüyorum. Sonuçta ağzımızda doğal dişler de varken onlar ağzımıza ömürlük olarak geliyor. Tamamen bizim bakımımıza bağlı.
Tabii ki kaza olabilir, herhangi bir travma olabilir, istenmeyen bir sebepten dolayı diş kaybı da olabiliyor, görüyoruz bunu. Ama doğal yollar, doğal hani işin akışında, hayatın akışında güzel bir bakım olursa, diş hekimi ziyaretleri hiçbir zaman atlanmazsa o diş ağızda ömür boyu kalıyor. İmplant için de ben aynı şeyi söylüyorum hastalara. Ben bunu sonuçta doğal dişin yerine onu destekleyici, onun yokluğunu gidermek için koyuyoruz. Bu ağızda ömürlük olur mu? Olur ama bakımlarını ihmal etmezsen, yılda en az bir defa kontrole gelirsen bu seninle beraber ömür boyu ağzında kalabilir diye hastalara söylüyorum. Kendi dişimize bile bakmadığım sürece ömürlük olmuyor. Aynen öyle Cemil. Evet. Çok teşekkürler Aykut Hocam. Çok değerli Ağzınıza bilgiler sağlık. verdiniz. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim, sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz oral implantoloji ve cerrahi uzmanı diş hekimi Aykut Koçun ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.